Dünya o zamanlar bu kadar hızlı, bu kadar pürüzsüz ve bu kadar kablosuz değildi. Cebimizde saniyeler içinde terabaytlarca veriye ulaşan o süper bilgisayarlar yoktu. Ama bizim dünyanın en büyük ordularını kurduğumuz, en sert stratejilerini tartıştığımız ve bazen bir saatlik masa ücreti için harçlığımızın son kuruşuna kadar feda ettiğimiz gizemli sığınaklarımız vardı. İnternet kafeler. Bugün grafiklerin gerçeğinden ayırt edilemediği, yapay zekanın dünyayı yönettiği, her şeyin cebimize sığdığı bir çağdayız. Ama hiçbirimiz o toplu farelerin içindeki tozlanmış tozu temizleme ritüelini, o devasa tüplü CRT monitörlerin yaydığı tuhaf statik elektriği, bugün Türkiye sokaklarında mantar gibi türeyen o duman altı odalarda başlayan ilk dijital ateşin nasıl olup da hiç sönmeden bugün cebimizdeki PUBG arenalarına evrildiğini konuşuyoruz. Tuşlu telefonlardan dokunmatik ekranlara, kablolu devasa kasalardan otobüste oynanan hayatta kalma savaşlarına uzanan o muazzam devrimi masaya yatırıyoruz. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Bir oyunu değil, bir neslin nasıl dijital askerlere dönüştüğünün destanını anlatıyoruz. Şöyle bir geriye, 90'ların sonu ve 2000'lerin başına gidin. Okuldan kaçılan o meşhur saatler. Dershane çıkışı sadece bir el atıp kalkarız diye söylenen o masum yalanlar. O kapıdan içeri adım attığınız an sizi karşılayan o karakteristik kokuyu hatırlıyor musunuz? Rutubet, ucuz karışık tost, ağır bir sigara dumanı ve aşırı ısınmış fanları can çekişen bilgisayar kasalarının yaydığı o metalik koku. Tabii her şey öyle sadece masa ücretiyle bitmiyordu. İnternet kafeye gidecek harçlığı olmayanlar için evin salonu ayrı bir savaş alanına dönüşürdü. İnternetin bir lüks olduğu o meşhur çevirmeli ağ sesinin evde yankılandığı zamanlardı. Annelerin telefonu meşgul etme çığlıkları arasında 900'lü hatların gölgesinde oyun indirmeye çalışmak gerçek bir sabır testiydi. Bir oyunun demosu için 3 gün bilgisayarı açık bırakan, ay sonu geldiğinde o astronomik fatura yüzünden babasıyla göz göze gelemeyen bir nesilden bahsediyoruz. Bugün saniyeler içinde gigabaytlarca veri indiren gençler o birer birer dolan yükleme çubuğu başında çekilen kutsal çileyi asla anlamayacaklar. İşte tam da bu yüzden internet kafeler Türkiye'nin ilk demokratik ve hızlı dijital meydanları. Orada statünüz, okul notunuz veya cebinizdeki paranın miktarı önemli değildi. Önemli olan tek bir şey vardı: refleksleriniz. Eğer iyi oynuyorsan o dumanlı odanın kralıydın. İnternet kafeler Türkiye'nin ilk yerel sosyal medyasıydı. Yanındaki adamla konuşmak için ona mesaj atmana gerek yoktu. Kulaklığın bir tekini çıkarıp "Ne bakıyorsun la ekranıma?" diye bağırman yeterliydi. O masalarda Age of Empires ile oduncu bastık, Quake ile roketler fırlattık. Ama Türk insanının o takım olma genine en çok hitap eden şey çok başkaydı. 1999 yılında piyasaya çıkan bir fenomen, Counter Strike. Ama durun, burada o büyük vay anasını dedirtecek, çoğumuzun yıllar içinde unuttuğu o efsane gerçeğe gelelim. Counter Strike aslında tek başına bir oyun bile değildi. İlk çıktığında raflarda satılan şatafatlı bir kutusu veya kendine ait CD'si yoktu. O, dönemin efsanevi bilim kurgu oyunu olan Half-Life'ın içinde kurulan tamamen bedava, gayri resmi bir eklenti, yani bir modifikasyondu. Minley ve Jez Cliff adında ceplerinde 5 kuruş parası olmayan iki üniversite öğrencisinin evde kodladığı bir dosyaydı sadece. Olay o kadar absürt ve durdurulamaz bir noktaya geldi ki, dünya çapında milyonlarca insan dönemin teknoloji şaheseri olan koskoca Half-Life'ı kendi muazzam hikayesi için değil, sadece içindeki bu bedava eklentiyi oynayabilmek için satın almaya başladı. Düşünsenize, milyar dolarlık bir şirketiniz var ve yaptığınız devasa oyun iki parasız öğrencinin yazdığı basit bir yama dosyası tarafından gölgede bırakılıyor. Half-Life'ın yapımcısı Valve şirketi gurur yapmak yerine oyun tarihinin en zekice hamlesini yaptı. Gidip o iki üniversiteli genci işe aldılar ve bu eklentiyi başlı başına bir efsaneye dönüştürdüler. Peki o meşhur sesler? Oyundaki o efsanevi silah seslerinin çoğu devasa stüdyolarda değil, yankı yapmasın diye Jez Cliff'in evindeki elbise dolabının içine girerek yorganların altında kaydedilmişti. Bugün stadyumlarda yankılanan o "Fire in the Hall" sesi aslında bir öğrenci evinin yatak odasından çıkmıştı. Eski oyuncular çok iyi hatırlar. Oyunu ilk kurduğunuzda silah her zaman sol elde dururdu. Yıllarca hepimiz acaba özel kuvvetler silahı böyle mi tutuyor diye düşündük. Bunu askeri bir taktik sandık. İşin aslında neydi biliyor musunuz? Oyunun asıl kodlayıcısı olan Minley solaktı. Kendi görüş açısına göre silahları kodlamıştı ve sağ el seçeneğini oyuna eklemeyi tamamen unutmuştu. Ve o haritalar. Türkiye'de internet kafelerin resmi başkenti olan Dust 2.
Haritayı tasarlayan Dave Johnston yaptığı ilk haritadan sonra o kadar sert eleştiriler almıştı ki yeni yaptığı bu haritanın tutmayacağından emindi. İnsanlar beklentiyi düşük tutsun diye haritanın adını kodlarda gizlice Dust 3 koydu. Yani ikincisi o kadar kötü oldu ki biz direkt 3'e geçtik şakasını yapacaktı. Ama o harita oyun tarihinin kusursuz altın oranına ulaştı. Bir de o meşhur yeşil canavar AWP. Counter-Strike'ın ilk versiyonlarında AWP aslında bu kadar güçlü bir silah olarak tasarlanmamıştı. Oyunun fizik motorlarındaki bir denge hatası yüzünden bacağı gelse bile adamı tekte indiren bir ölüm makinesine dönüştü. Yapımcılar bu hatayı düzeltmek istediklerinde ise oyuncular ayaklandı. AWP o kadar büyük bir kült haline gelmişti ki Türkiye'deki bazı internet kafelerin camlarına AWP ile oynamak yasaktır yazılı kağıtlar asıldı. Counter-Strike kendi kurallarını, kendi yasaklarını yaratan bir canavara dönüşmüştü. Sadece ateş etmek ve terörist kovalamak yetmiyordu artık. Türk insanı o kendine has hükmetme ve güç sahibi olma arzusunu dijital dünyada çok daha kalıcı bir yere taşımak istiyordu. İşte tam o dönemde internet kafelerin o tozlu raflarından yeni bir canavar yükseldi. Knight Online ve Metin 2. Bu oyunlar sadece birer yazılım değil, Türkiye'nin en büyük sosyal deneyiydi. Bir düşünün, sabah ezanı okunurken hala kafede, elinde bir bardak bayat çay ve önünde parlayan o Moradon pazarıyla uyanık kalan binlerce genç. Neden? Çünkü bir şart basmak, bir item parlatmak ya da o meşhur pelerinli klanın bir parçası olmak o günlerde gerçek hayattaki her türlü başarıdan daha önemliydi. Masa 5'i bir saat daha uzat abi cümlesi yerini abi bir level kaldı ne olur kapatma yakarışlarına bıraktı. Knight Online Türkiye'de sınıfsal farkları ortadan kaldıran ama yeni bir dijital feodalizmi yaratan ilk yerdi. Elinde parlayan +8 silahı olan bir genç mahallenin en popüler çocuğundan daha fazla saygı görüyordu. O dönemlerde dolandırılmanın acısını ilk kez trade ekranında yaşadık. Emeğimizin, günlerce süren uykusuzluğumuzun bir saniyede buhar oluşunu o ekranda çaresizce izledik. Aslında hayatın o kadar da adil olmadığını o dumanlı odalarda klavyenin tuşları arasında öğrendik. Peki o isimler, kendimize seçtiğimiz o meşhur nickler. Aslında her biri gerçek hayatta olamadığımız o kahramanın birer yansımasıydı. Kimimiz Shadow Killer olduk, kimimiz Ex-Warrior. Ama en çok da o Türkçe karakterlerin desteklenmediği dönemdeki o yaratıcı çaresizliği sevdik. İnsanlar sadece bir nick için günlerce düşünür, o ismin mahallede duyulması için ter dökerdi. Bugün oyunlarda karşımıza çıkan random isimlerin aksine o zamanlar isminiz sizin karakterinizdi. Bir klanın ismini taşımak bir bayrağı taşımak gibiydi. Eğer bir klanda başkan isen internet kafeye girdiğinde sandalyeni çeken, çayını getiren bir ordun olurdu. Bu dijital bir oyunun ötesinde Türkiye'nin o bitmek bilmeyen saygınlık ve liderlik arayışının en saf haliydi. O klavye başındaki çocuk mahallenin çekingen genci değil, binlerce kişilik orduları yöneten bir generaldi. Biz internet kafelerde bu destanları yazarken dış dünyada teknolojide boş durmuyordu. Oyun sektörü bizi o hantal kasalara ve devasa CRT monitörlere mahkum etmenin yollarını arıyordu. O devasa bilgisayarlardan çıkıp ekranında sadece küçük piksellerin hareket ettiği sinek oynatabildiğimiz o sağlam Nokia'lara geçişimizi hatırlayın. Çoğumuz için mobil oyun demek Nokia 3310'da sinek oynayıp rekor kırmaya çalışmaktı. O küçücük siyah beyaz ekran aslında dünyayı değiştirecek devasa bir endüstrinin ilk kıvılcımıydı. Ardından tuşlu telefonlar gelişti. WAP ayarlarıyla internete bağlanıp kontürümüzün yettiği kadarıyla 100 kilobaytlık oyunlar indiriyorduk. O küçük ekranlarda o sert plastik tuşlara basarak oynadığımız basit oyunlar aslında çok daha büyük bir fırtınanın habercisiydi. Akıllı telefon devrimi. Dokunmatik ekranların hayatımıza girmesi, işlemcilerin güçlenmesi ve App Store ile Google Play gibi devasa mağazaların açılmasıyla kurallar baştan yazıldı. İnternet kafelerdeki o devasa kasaların, pahalı ekran kartlarının sunduğu o karmaşık dünyalar artık herkesin cebine sığacak kadar demokratikleşmişti. Oyun sektörü artık sadece oyuncuların değil, otobüs bekleyen teyzenin de, molaya çıkan bankacının da, ders arasında sıkılan öğrencinin de elindeydi. Oyun odalardan çıkmış ve sokağa taşmıştı. Ve takvimler 2017'yi gösterdiğinde bilgisayar dünyasını sallayan bir dev sahneye çıktı. PUBG. Dünyanın en zeki yazılımcıları ya da devasa bir Amerikan şirketi mi vardı sanıyorsunuz? İşte vay anasının diyeceğiniz o efsanevi gerçek. PUBG'nin yaratıcısı olan Brandon Green aslında 40 yaşına gelmiş, 5 parasız, işsiz bir fotoğrafçı
ve DJ'ydi. İrlanda'da devletten aldığı işsizlik maaşıyla geçiniyordu. Sadece boş vakitlerinde başka oyunlara kendi çapında yamalar yapıyordu. Onun bu Battle Royale yani hayatta kalma modları Güney Koreli küçük bir oyun şirketi olan Blue Hole'un dikkatini çekti. Şirketin yöneticisi İrlanda'ya kadar uçup bu 5 parasız işsiz DJ'yi buldu ve ona "Gel seninle oyun yapalım" dedi. İşte o işsiz adamın internetteki takma adı PlayerUnknown'du. Yani oyunun adı buradan geliyordu. Oyun 2017'de çıktı ve bir anda dünyayı yıktı geçti. Ama asıl bomba PUBG Mobile ile yani devasa Çinli şirket Tencent'in bu oyunu telefonlara uyarlamasıyla patladı. Peki o meşhur tava? PUBG denince akla neden kurşun geçirmeyen, mermileri saptıran o meşhur demir tava gelir biliyor musunuz? Çünkü o oyun tarihinin en komik yazılım hatalarından biridir. Yapımcı Brandon Green aslında tavayı oyuna oyuncular kendilerine atılan el bombalarını tıpkı bir tenis raketi gibi vurup geri göndersin diye eklemek istemişti. Ama kodlamada bir hata yaptılar ve tava oyundaki mermileri hatta AVM mermisini bile sektiren tamamen kurşun geçirmez bir kalkana dönüştü. Test oyuncularının kalçalarına taktıkları bu tava sayesinde mermilerden kurtulduğunu ve bunu çok sevdiklerini görünce yapımcılar bu hatayı düzeltmekten vazgeçtiler. Yani bugün hayatımızı kurtaran o tava aslında büyük bir kodlama kazasıydı. Ve o efsanevi söz. Winner winner chicken dinner. Yani bizim Türkiye'de çorba parası çıktı diye çevirdiğimiz o cümle. Bu söz nereden geliyor biliyor musunuz? 1930'ların Amerika'sında o büyük ekonomik kriz döneminde Las Vegas kumarhanelerinde bir tavuk yemeği tam $2. Kumarhanedeki en düşük bahis de $2. Yani eğer bir oyunu kazanırsan o gün karnını tavukla doyurabilecektin. İşte winner winner chicken dinner sözü o yokluk günlerinden gelip bugün milyonlarca gencin harita sonundaki en büyük zafer çığlığına dönüştü. İşte bu oyun böylesine ilginç bir mutfaktan çıkıp 2018 yılında mobil sürümüyle telefonlarımıza indiğinde Türkiye'de kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Peki PUBG Mobile neden Türkiye'de bu kadar ölümcül bir seviyede tuttu? Neden 50 yaşındaki dayıdan 15 yaşındaki gence kadar herkes bir anda o uçağın kapısında belirdi? Cevap tamamen bizim sosyolojik yapımızda gizli. PUBG yıllar önce kapanan o internet kafelerdeki eşitlik ve mahalle maçı duygusunu geri getirdi. Zengin olman, dünyanın en pahalı bilgisayarlarına sahip olmanın bir önemi yoktu. Cebinde ortalama bir telefonu olan herkes o uçaktan aynı şartlarda sadece paraşütüyle atlıyordu. Eşitlik buydu. Bir tava, bir kask ve biraz şansla haritanın diğer ucundaki en donanımlı oyuncuyu bile pusu kurarak yenebilme ihtimali. Bu Türk insanının yokluktan var etme, zekasıyla ve kurnazlığıyla büyükleri devirme içgüdüsüyle tam olarak örtüştü. İstatistiklere ve oyun tarzımıza bakın. Biz kervanı yolda dizmeyi seven bir milletiz. PUBG'nin o belirsizliği, nereye atlayacağın, karşına ne çıkacağının belli olmaması bizim kriz anında çözüm üretme reflekslerimizi tetikledi. Loot toplama heyecanı, en iyi teçhizatı ilk kapan olma hırsı aslında bizim hayatımızdaki fırsatçılığın ve rekabetin mükemmel bir dijital yansımasıydı. Ve en önemlisi sosyalleşme. Oyun içi mikrofonun açılmasıyla birlikte o eski internet kafedeki "sağdan geliyorlar, bomba atma, beni kaldır" bağırmaları geri döndü. Sadece bu sefer yan masaya değil, kilometrelerce ötedeki arkadaşımıza, hatta rastgele eşleştiğimiz, hiç tanımadığımız birine bağırıyorduk. PUBG Mobile o dumanlı odaların ruhunu dörtlü squad olarak Discord odalarına ve oyun içi sohbetlere taşıdı. Artık kafeye gitmeye gerek yoktu. Otobüste, okulda, yatağımızın içinde koca bir orduyduk. Aslında o dumanlı odalarda sadece terörist kovalamıyor ya da pelerin peşinde koşmuyorduk. Biz o dört duvarın arasında dünyaya açılan gizli bir kapıyı bulmuştuk. Cebimizde yurt dışına çıkacak pasaportumuz yoktu. Ama CS haritasında Alman bir gençle takım olabiliyor, Night Online'da hiç görmediğimiz bir coğrafyadaki insanla dostluk kurabiliyorduk. Hayatın gerçekleri, sınavlar, gelecek kaygısı ve omuzlarımıza binen o ağır beklentiler kapının eşiğinde bizi beklerken o kulaklığı taktığımız an her şeyi unutuyorduk. O monitörün yaydığı ısı bizim için hayatın sertliğine karşı bir sığınaktı. Belki bugün PUBG'de haritanın bir ucundan diğer ucuna araçla geçerken duyduğumuz o özgürlük hissi aslında o günlerde mahallemizden dışarı çıkamayan o çocuğun hala içinde taşıdığı o uzaklara gitme arzusudur. Biz sadece oyun oynamadık. Biz o küçük ekranlarda büyük dünyaların provasını yaptık. Bugün geriye dönüp baktığımızda o tozlu masalar, o gürültülü fan sesleri ve o anne bağırışları çok uzak birer anı gibi gelebilir. İnternet kafelerin o dumanlı odalarında başladığımız bu yolculuk bugün devasa stadyumlarda, on binlerce kişinin izlediği turnuvalara, milyonlarca dolarlık transferlere ve sadece başparmaklarımızla yönettiğimiz o uçsuz bucaksız haritalara dönüştü. Oyun sektörü bugün Hollywood'u, sinemayı ve müzik endüstrisini geride bırakan dünyanın en büyük eğlence gücü. Ama değişmeyen tek bir şey var. Biz bir jetonla hayal
kuran, bilgisayar başında sabahlayıp gözleri kan çanağına dönen, lise harçlığını internet kafede bırakıp şimdi iş çıkışı takım elbisesiyle Pochinki'ye atlayan o tutkulu nesiliz. Teknoloji ne kadar değişirse değişsin, grafikler ne kadar gerçeküstü olursa olsun, o içimizdeki rekabet hırsı, o bir ekibin parçası olma isteği ve son bir el daha atıp çıkalım yalanı asla ölmeyecek. Çünkü biz biliyoruz ki hayatta tıpkı o oyunlar gibi. Bazen pusuya düşersin, bazen mermin biter, bazen kırmızı alan tam senin tepene düşer. Ama her zaman atlanacak yeni bir uçak, denenecek yeni bir taktik ve kazanılacak yeni bir zafer vardır. Şimdi yavaşça o eski internet kafenin kokusunu bir anlığına hayal edin. Yeni bir haritada, yeni bir savaşta görüşmek üzere. Şimdilik oyun bitti. Ama efsaneler sonsuza kadar sürecek. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.